Merhaba başkan. Merhaba başkan. Merhaba abi. Merhabalar. Bugün laptop alırken ne lazım? Onunla ilgili bir söyleşi yapacağız soru cevap şeklinde. Bir laptop alma önerileri gibi. Gibi. Alırken Olur. nelere dikkat etmeliyiz? Tamam. Daha önceki yaptığımız Android ve iOS gibi bir değerlendirme bekliyoruz senden. Güzel Tamam. bir değerlendirme. Şöyle söyleyeyim ben sana o zaman. İlk önce neye ihtiyacımız olduğuna karar vermeliyiz ve hangi platformu kullanacağımıza karar vermeliyiz. Yani basit işler yapmak istiyorsak bir Chromebook alıp geçersin. İşte Chromebook'lar internete girer. Ne bileyim YouTube videosu izlersin. Eğitim alıyorsan online falan onlarla görüşürsün. Ucuz seçeneklerdir, düşük bütçeli. Bir Chromebook alıp geçersin. İşte Chromebook Google'un işletim sistemi. Kendi laptoplarda var. Başka markalar da üretiyor galiba. Diğer opsiyon olarak da işte iş bilgisayarı falan olarak kullanmak istiyorsan işte Office falan kullanacaksın. Maillerine bakacaksın. İşte Word, Excel bilmem ne kullanacaksın. Burada da mobilite önemli. Taşınabilirliği ve pil süresinin iyi olması önemli. Burada Mac de tercih edilebilir. Basit Windows işte Ultrabook işlemcili falan Windows bilgisayarlar da tercih edilebilir. Çünkü pil verimliliği daha yüksek oluyor. Çünkü düşük güç tükettikleri için ekran kartları onboard oluyor. Yani işlemciye dahil oluyor. Entegre grafik kartları oluyor. Diğer seçenek ise işte oyun oynamak ya da ne bileyim ben 3D işleri yapmak. Gerçi bu tür işleri yapmak, hani 3D işleri yapmak için masaüstü daha gerekli ama hani diyelim mobil olmak istiyorsun, geziyorsun. Bunun için de oyuncu laptopları önemli. Oyuncu laptoplarında da işte önemli olan şey güçlü olması, harici ekran kartı olması, yüksek RAM seviyesi olması, işlemcisinin hızlı olması. Ama şunu belirtmekte fayda var. Herhangi bir desktop, masaüstü bilgisayardaki ekran kartı diğeriyle aynı isimde olsa da onun karşılığı olmuyor. Keza işlemci de öyle karşılığı olmuyor. Çünkü laptopta küçücük bir alana sıkıştırdığın işlemci, ekran kartı, RAM, bir işte board var. Dolayısıyla aynı gücü alman imkansız. Yani laptoptaki bir 5060 Ti ekran kartıyla masa üstündeki 5060 Ti ekran kartının gücü, verimliliği aynı değil. Bunu bilmekte fayda var. Dolayısıyla ne istediğimize karar verdikten sonra laptop için önerilerde bulunabilirim. Ben oyun oynamayı seviyorum. Evet. Nelere dikkat etmeliyim o konuda? Nelere dik? Yani bir oyuncu laptopu almak istiyorsun. Yani sen bir örneksin burada. Nelere dikkat etmeliyim? Burada kendime göreleri söylüyorum. Bakın bu beni bağlıyor. Yani kendi tercihlerimi. Ben oyuncu laptopu alacak olsam olması gereken şeyleri söyleyeyim. Bir kere ekranı 120 Hz ve üzeri olması, 144 Hz olursa 165 Hz. Bir de ne tür oyunlar oynuyorsun sen mesela böyle FPS oyunları mı oynuyorsun? Genelde Hani FPS, işte. evet. Onlarda tabii ekran yineleme oranı çok önemli. Gecikmesi de önemli. Tabii düşük gecikme olması lazım. IPS bir ekran tercih ederim. Gönül ister ki OLED bir ekran olsun veya mini LED ama çok fahiş paralara çıkıyor. Yani hiç gerek yok. Güzel bir Fast IPS ekran olması yeterli bence. İşlemcisi iyi olmalı. İşte ben AMD tercih ederim. AMD H ve HX işlemcileri son nesil. Hani direkt işlemci kodu vermeyeceğim. Hani şu işlemci diye. Oradan kendin seçersin. Kendileri seçer insanlar. RAM minimum DDR5 olacak tabii ki. 32 GB RAM öneriyorum. Ekran kartı da eğer o tür FPS oyunları oynayacaksan yani yüksek bir ekran kartına sahip olmana gerek yok. Bir 4060 Ti veya 5060 Ti kafi gelecektir sana. Ama ben daha böyle kas gücü gerektiren ekran kartı için oyunlar oynayacağım diyorsan bir 4070 zorlayabilirsen 4080'e zorla ama fiyatlar da çok yükseliyor o zaman. Orada kararı kendin vereceksin. Bir de mobilite istiyorsan oyuncu bilgisayarında pek mobilite arama. Yani ağır olur. Taşıması kolay değildir diğerlerine göre. Dolayısıyla oyuncu bilgisayarı istiyorsan onun da işte her şeyin bir avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Oyuncu bilgisayarında hani kısaca bunları önerebilir. Tabii bir de portlarına falan dikkat etmek lazım. İşte harici monitöre takacak mısın? Mesela HDMI 2.0, 2.1, 2.0 desteklesin en azından. DisplayPort zaten çoğu laptopta olmuyor. Başka işte USB portları, işte Type-C portları, USB 3.2 Gen 2 en azından 3.2 Gen 1 olması önemli. Bunlara çok dikkat etmiyorlar. Sonra veri aktarırken ya da veri çekerken laptoptan
çok sıkıntı yaşayabiliyorlar. O önemli. Diğer güvenlik önlemleri benim için o kadar önemli değil. İşte parmak izi sensörü olsun valla laptopu da kaybetme bir zahmet. Böyle yani. Çizim için ne önerirsin? Ne çizimi başkan Mimari böyle? çizimler için ne Mimari önerirsin? çizim, 3D çizim, işte AutoCAD'di, işte 3D Max veya işte Blender falan. Ya bunlar için aslında laptop önermem ama hani ihtiyacı olan varsa işte bu bahsettiğim oyuncu bilgisayarları bu işleri de rahatlıkla görecek bilgisayarlar. Ama onun için tabii evla olan desktop sistemlerdir. Güzel bir sistem toplama. Bunun için de bunu öneririm kısaca. Peki laptopların beyni dediğimiz işlemciler nasıl çalışıyor? İsimlerindeki o harf ve sayılar ne anlama geliyor? Mesela i7, Ryzen 5 gibi. Ne düşünüyorsun? Ne söyleyebilirsin? Ryzen serisi işte Ryzen 3, 5, 7 var. 7 Ryzen 9 da var. Intel'de de i3, i5, i7, i9 var. Bunlar işte yukarı doğru arttıkça güçleri de artıyor. Ama Intel son dönemde verimliliği çok iyi değil. Yani çok güç tüketiyor daha doğrusu. Ama oyunlarda bir tık iyi olduğu söyleniyor da benim her zaman tercihim, yani her zaman değil de yani son dönemlerde, son yıllardaki tercihim AMD'den yana. İşlemcilerdeki işte U ile bitiyorsa yavaştır o. Verimlilik odaklıdır. Az güç tüketir ama çok hızlı bir verimli işlemci değil, hızlı bir işlemci değildi. Verimli yanlış oldu. Ultrabook serisi, işte AMD'lerde HH2 serisi, işte F varsa sonunda ekran kartı, entegre grafik kartı yoktur. İşte G varsa sonunda entegre grafik kartı vardır gibi şeyler var. Hani harfler var. Hepsi şu an hatırıma gelmiyor da harfler hepsi bir şeyi temsil ediyor. Harfler ve rakamlar. Peki ekran kartları da çok karışık. GTX, RTX, Radeon, Iris Xe, bir de Ekran TGP kartları aslında var. karışık değil ya. Intel'in Iris onboard ekran kartlı işlemcileri. Yani kendi işlemciye dahil olan ekran kartları. İşte Radeon'larda AMD tarafında işlemciye dahil olanlar. Bir de AMD'nin de harici GPU'lu olanlar var ama AMD'ninkiler pek tercih edilmiyor. Genelde Nvidia ekran kartlılar. İşte Nvidia ekran kartları da işte 3000 serisi, 4000 serisi, en son çıkan 5000 serisi ekran. 3000 serisi pek kalmamıştır arada da laptopta. 4000 ve 5000 serisi ekran kartlı modeller var. Bu da ihtiyaca göre değişiyor işte. 4050'den başlıyor. 4050, 4060, 4070, 4060 Ti, 4070 Ti süperleri var bilmem ne. 5000'de de keza öyle. İhtiyaca göre değişkenlik gösteriyor ama en hızlısı 90 serileri işte 4090, 5090. Bunlar hızlı ama bu masaüstü sistemdekilerin karşılığı değil. Yani masaüstü sistemdeki 4090 ile laptoptaki 4090 aynı değil. Hatta VRAM seviyeleri falan da aynı değil. CUDA çekirdek sayısı falan da aynı değil. Yani laptop sonuçta kısıtlı bir deneyim sunar sana. Yani, Sıkıştırılmış. evet ama çok güçlü laptoplar olmasına rağmen yani masaüstüyle kıyaslanamaz. Peki RAM ve depolama ne kadar olmalı? Neye dikkat etmeliyim? RAM ne kadar olmalı? Valla bence ortalama bir laptopta bile artık minimum 16 GB RAM olmalı, DDR5 RAM olmalı. Çünkü laptopun güncel kalması için depolama kısmı da artık SSD olmalı. Normal hard diskler, SATA SSD'ler veya daha eski hard disklerden falan olmaması lazım. Minimumda 1 TB olması lazım. Burada SSD'nin hızı, yani okuma yazma hızı işte Gen 3, Gen 4, yani son Gen 5'ler var. Onlar çok iyi soğutma istiyor. Gen 3 veya Gen 4 olması yeterli. Yani evet hız farkı var ama arasında yani Gen 3'te yani bugün 2500-3000 okuma yazma arası yapıyor. Bu da yeterli olacaktır. Başka? Peki ekran boyutu, çözünürlük, yenileme hızı gibi şeyler laptop seçerken ne kadar önemli? Oyuncu laptopu kullanıyorsan yenileme hızı çok önemli. Ekran boyutu da işte ortalaması 15.6 inç çok revaçtaydı. Sonra işte bunu düzlediler, biraz 16 inç falan oldu. Ortalama bir laptop ekran boyutu budur. Ama işte 17.3 inçler falan var da onlar çok büyük, ağırlar ve yer kaplıyor. İşte 15 ile 16 inç arası seçilmeli. Ekranda da IPS ekran seçin. Yani OLED ekranlar var. Ama çok pahalı, yani OLED, mini LED'li ekranlar var ama işte IPS, güzel bir IPS ekranı olan laptop seçmeniz işte en azından bir 400-500 nit değeri, yani parlaklık seviyesi olsun. Eğer oyuncuysanız işte en azından bir 120 FPS, işte tercihen 144-165 FPS versin, yani kare ineleme oranı. O önemli laptopta. Ekranla ilgili bunları söyleyebilirim.
Yani dizaynla ilgili, tasarım ile ilgili kimseye bir şey söylemeyeceğim. O herkesin kendi zevki. Bir de çıkış portlarından bahsedeyim siz bana sormadan. Yani eğer bir harici monitör bağlayacaksanız hani bir HDMI çıkışını en azından bir HDMI 2.0, 2.1 son çıktı da hadi bir 2.0 olmasına özen gösterin. Çünkü belki güzel bir 4K ekran bağlayacaksın. Başka öbür portların, USB portlarının işte USB Gen 3.2 çarpı 2 veya 3.2 Gen 1 gibi en azından demin söylediğim o kadar olması lazım. Çünkü bir veri atarken, veri alırken biraz hız kazanın diye. Ethernet portunu en azından gigabit, tercihen 2.5 gigabit olması iyidir. Çünkü artık internet hızları hızlandı malumunuz. Kamerası konusunda web kamerası konusunda laptoplar maalesef çok iyi modellerde bile yani düzgün böyle kaliteli bir kamera koyan çok nadir marka var yani. O konuda da büyük eksiklik var. Bunu da hiçbir marka doğru düzgün yapmadı yani. Güzel bir kamera koy oraya. 1080p olsun da böyle canlı olsun, sensörü güzel olsun, büyük olsun, ne bileyim yani iyi çeksin. O konuda büyük eksikliği var laptopların. Yani daha çok hani görüşme için yapıyorlar. İşte ne bileyim Zoom toplantısı bilmem ne işte Microsoft'un işte Skype değiştiği adı onunla görüşmek için falan. Ama insanlar yani artık yayın yapıyor. YouTube'dan yayın yapıyor. Hatta video çekenler var, anlatım yapanlar var. Aslında güzel koysalar iyi de koymuyorlar. Nedense bilmiyorum. Yani laptoplarda. Koyan var da nadir yani ben genelden bahsediyorum. Başka dikkat edilmesi gereken şey malzeme sağlamlığı. Aslında yani alüminyum olsa böyle alt üstü en azından üst arka kapağı falan kasası tabii daha iyi soğutması falan. Burada marka model belirtemeyeceğim tabii çok var. Çok seçenek var. Yüzlerce belki binleri buluyor. Başka? Ağırlık ve pil ömrü olarak ne diyebilirsin? Pil ömrü olarak arıyorsanız abim gideceksiniz. MacBook'lara, MacBook Air, MacBook Pro efsane pil ömürleri var ve bir de işletim sistemi orada değişiyor. Tabii o oyuncu bilgisayarı olmuyor orada. MacBook'ları tercih edebilirsiniz. Son dönemde de çıktı. Snapdragon Elite, Snapdragon X Elite işlemciler, ARM tabanlı işlemcili laptoplar da çıktı ama burada Windows 11'i Microsoft hala optimize edemedi. O da yüksek pil ömürleri sunuyor ama Mac'in seviyesine daha gelemedi yani. Ondan da ümitliyiz tabii de artık birkaç nesil sonra belki tam oturtacak bunu. O da tercih edilebilir. Mac'lerin bir de biliyorsunuz kalitesi çok iyi. İşletim sistemi farklı işte. Mac'lerin biliyorsunuz. Kullanımı da farklı. Alışmış olmak lazım. Video render falan Photoshop işleriniz varsa Mac'ler onlarda da gayet iyi. Yani prizde kullanmanız gerekmiyor güç gerektirirse bile. Çünkü ARM tabanlı işlemci. Böyle yani. İşte iş laptoplarına kısaca değinmiştiniz ama onun için herhangi bir şeye gerek var mı? İş laptopları... Yani Windows işletme sistemleri tarzı bir şey mi? İş laptopu Mac de olabilir, Windows da olabilir. Yani sonuçta Mac'te de Office kullanabiliyorsun, maillerine bakabiliyorsun. Windows bilgisayarda da işte düşük güç tüketen, pil verimliliği yüksek laptoplara doğru kayacaksınız. Diğer tarafta da Mac'ler zaten hepsi bu konuda çok iyi ama sen Windows kullanmaya alışmışsındır. Dolayısıyla orada Windows tarafına bakacaksın laptopta. Ağırlık etkiliyor mu peki? Ağırlık şöyle etkiliyor. Mobilite şimdi kişi var geziyor sürekli. Özelliklerde bir kısmaya sebep olur mu hani illa? Ne ağırlığı? Ürünün ağırlığı, laptopun ağırlığı. Dedim ya işte oyuncu laptopları nasıl işte bir kas kuvveti var, var. Mobilitesi düşük oluyor çünkü daha ağır oluyor. Haliyle ne kadar teknoloji gelişse de işte inceltmeye, daha verimli yapmaya çalışsalar da sonuçta bir kas gücü istiyor. Onun istediği için de ağır oluyor. Ama diğer türlü o iş bilgisayarları falan çok daha mobilitesi yüksek. Kullanışlı. Tabii. Yani eğer bir 3D render işin yoksa, mimari bir program kullanmıyorsan, oyun oynamıyorsan laptopta, Office ya işte belgelerini açıp bakıyorsan, mailine bakıyorsan, açıp bir film izliyorsan, YouTube bakıyorsan oyuncu laptopuna yönelme. Ziyaretinde dosyayı açıyor, inceliyor, sunum yapıyor. Tamam onun için basit dediğim bilgisayarları tercih edeceksin. Ya Mac tarafını ya Windows tarafını. Dediğimi tercih edeceksin. Diğer türlü laptopta oyun oynamak için de oyuncu laptopu işte oyuncu ne kadar mobildir? Burada aslında bunu tartışmak lazım. Genelde şimdi çok arkadaşlarımız da var bizim biri de burada mesela oyuncu arkadaşlarımız seviyor. Şimdi ben sana sorayım mesela oyun için laptop tercih eder misin sürekli? Kesinlikle etmem. Etmezsin değil mi? Çünkü niye? Oyuncu adam zaten oturuyor evinde oynuyor. Hani
Bir mobillik arıyor musun? Ne bileyim bir kahve dükkanına gidip açıp da oyun oynuyor musun? Oynayanları görüyorum da genelden bahsediyorum. Oyun türlerine göre değişiyor yani. Daha az Yoksa evde mi oynamayı tercih ediyorsun? tabii Hani yüksek performanslı oyunları evde oynamak tabii ki daha iyi ama küçük çaplı oyunları kafede de hani zaten oynayan arkadaşlar o şekilde oynuyor. ne oynuyorlar mesela? CS falan mı işte TFT, Valorant falan, TFT. TFT, Valorant oynanabilir. Şu Laptopta. TFT şey değil mi? 3 düel bilmem ne falan. Evet. Arkadaşın da videoları var Evet kanalda. evet biliyorum, izliyorum ben de. TFT ile ilgili ben Bakıyorum. anlamamakla Yani birlikte. yüksek performans gerektiren oyunları zaten oynayamıyorlar maalesef. Hani laptopta pil üzerinden. Pil üzerinden zaten Windows'ta oynayamazsın. Yani onu takacaksın. Pilin full olsa da bir önemi yok. Takacaksın, o ekran kartının o gücünü alabilmen için takman lazım prize. Gerçi kahve yerlerinde priz oluyor. İsim de vermiyoruz. Niye vermiyorsak yani işte yok Starbucks bilmem Yani şu Mikel. konfor açısından da şimdi hani kulaklıkla oynamanız gerekiyor ya da Evet. yani ne bileyim insan evde sonuçta daha rahat ediyor. Yani gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet yani. Yani bir kafeye gidip Ama yani oyuncu laptopu diye bir kavram var sonuçta. Yani demek ki buna ihtiyacı olan insanlar da var. Şimdi ben böyle konuşarak hani onları yadırgıyormuş gibi gözükmek istemem açıkçası da, ama ben kendi tercihim, hani sen de benimle aynı bağlamda düşünüyorsun ki ben hani oyuncu bir insan değilim. Hani çok oyun oynayan, oyunu becerebilen bir adam da değilim. Ama oyuncu laptop alınacaksa neler alınması gerektiğini izah ettim az önce. İş için sordun, onu izah ettim. İşte böyle mimari işler, 3D render falan filan, normal render. Üniversite öğrencileri için işte bu Abi tarz üniversite şeylerde öğrencileri şimdi halkla ilişkiler öğrencisiyle ne bileyim bir bilgisayar mühendisliği okuyan adamın... çok farklı tabii ya de da genelde şimdi yani o mimari çok çizimlerle genel. ilgili. Mimarlık fakültesinde okuyanlar için bu tarz işte oyuncu bilgisayarı dediğimiz Tamam, onlar iş kalitede görür çünkü olacak dediğim şekilde gibi kas olacak. gücü olduğu için yani onda bir AutoCAD de kursan ondan da şey yapar. İşte neydi, L'li bir şey vardı onların programı, o da çok güç istiyor. Unuttum adını, bak baş harfi L'ydi sanki. Neyse işte bu ve benzeri programlarda kullanabilirler. Ama tercihen bu tür programlar aslında desktop sistemlerde kullanılması lazım. Benim başka anlamım. soracağım bir sorum yok ama senin eklemek istediğin artı değer katacak, takipçilerimize yardımcı olabilecek başka bilgin varsa Vallahi dinlemek her isterim. şeyden bahsettik gibi geliyor bana. İşte bir fiyattan da işte fiyatlar o kadar değişken ki bununla ilgili de bir fikir beyan edemiyorum açıkçası. Yani o kadar değişken ki alacağın donanıma göre ve alacağın platforma göre. Mesela Mac'ler çok pahalı ama çok da güzeller pil ömürleri. Yarın satayım, yeni modeli çıktı, 3 üst modeli çıktı, yenileyim diyorsun. Elindekini kolay çıkarabiliyorsun yani. İyi bir fiyata satabiliyorsun. Piyasa değeri var. Apple'ın yani telefonlarda da böyle biliyorsun. Ama diğerlerinde maalesef pek öyle değil yani. Ama dediğim gibi hepsi farklı konuya hizmet ediyor. Yani ne istediğine karar verip ona göre hareket etmen lazım. Dediğim gibi laptopların pil ömrü lazımdır sana. Pil ömrü yüksek olan bir model seçersin, bir taraf seçersin. Oyun oynayacaksın, ona göre bir laptop seçersin. İş için kullanacaksın, ona göre bir şey seçersin. Basit içerik tüketeceğim, arada bir eğitim videoları, işte normal konferans, görüşme falan yapacağım. Ona göre bir laptop seçersin. Dolayısıyla böyle tekrara düşüyoruz artık. Benim Peki başkan. diyeceklerim bu kadar. Peki başkan, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Rica ederim. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de kanalı izleyip de abone olmadan gidenler çok. Onları rica ediyorum, abone olurlarsa sevinirim. Yorum yapmayı, aklınıza Beğenmeyi. takılan bir şey bilgimiz dahilinde eğer biliyorsak dilimizin döndüğünce cevap vermeyi severiz. Ya da bu video hakkında eleştirilerinizi, menfi, müsbet, bunu da bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.